MotoGP son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı hale geldi. Oysa hız arttıkça pist üzerindeki risk de değişmeye başladı. Eskiden sürücüler limitleri zorladığında hata yapıyordu. Şimdi ise birçok sürücü motosikletlerin davranışının artık daha öngörülemez hale geldiğini söylüyor. Özellikle sprint yarışlarının gelmesiyle birlikte hafta sonları tamamen farklı bir tempoya dönüştü. Daha az dinlenme süresi, daha sert sürüş ve sürekli maksimum risk. Marc Marquez'in son yıllardaki sert kazaları, Bagnaiya'nın kritik kayıpları ve birçok sürücünün ön taraf kapanması nedeniyle yaşadığı düşüşler, padokta yeni bir tartışma başlattı. MotoGP gerçekten kontrolden çıkmaya mı başlıyor? Yoksa bu sadece modern yarış motosikletlerinin kaçınılmaz bedeli mi? Bu derin analizlere geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Padokta en çok konuşulan konulardan biri artık aerodinamik sistemler. MotoGP motosikletleri eskiden yalnızca güçlü motorlardan oluşuyordu. Şimdi ise adeta iki tekerlekli Formül 1 araçlarına dönüştüler. Özellikle büyük kanatlar ve yere basma kuvveti sağlayan aero parçaları motosikletlerin davranışını tamamen değiştirdi. Ama burada büyük bir problem ortaya çıktı. Bir sürücü öndeki motosikleti takip ettiğinde temiz hava kayboluyor. Buna dirty air, yani kirli hava etkisi deniliyor. Öndeki motosikletin bozduğu hava akışı, arkadaki sürücünün ön lastiğini doğrudan etkiliyor. Sonuç ise çok tehlikeli. Ön taraf bir anda tutunmayı kaybediyor ve sürücünün tepki verecek zamanı kalmıyor. Ön lastik problemi artık MotoGP'nin en kritik güvenlik konularından biri haline geldi. Michelin lastikleri belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak zorunda. Çünkü sürücüler başka bir motosikletin arkasına yaklaştığında ön lastik sıcaklığı hızla yükseliyor. Bu yalnızca performansı düşürmüyor. Aynı zamanda motosikletin ön tarafında ani kayıplara neden oluyor. Sürücüler özellikle frenleme anında motosikletin bir anda kapanmasından şikayet ediyor. Marc Marquez'in yaşadığı birçok sert kazanın arkasında da benzer problemler olduğu düşünülüyor. Çünkü modern MotoGP motosikletlerinde sınır artık çok ince bir çizgide bulunuyor. O çizgi aşıldığında ise sürücünün motosikleti kurtarma şansı neredeyse kalmıyor. Sprint yarışlarının gelişiyle birlikte MotoGP hafta sonları tamamen değişti. Eskiden sürücüler yarış temposunu uzun yarışlara göre ayarlıyordu. Şimdi ise Cuma gününden itibaren herkes maksimum saldırı modunda olmak zorunda. Çünkü kısa sprint yarışları hata payını neredeyse sıfıra indiriyor. Her tur sert geçiliyor. Her fren noktası sınırda kullanılıyor. Bu durum yalnızca motosikletleri değil, sürücülerin fiziksel durumunu da etkiliyor. Özellikle omuz, boyun ve ön kol problemleri artık daha sık görülmeye başladı. Birçok sürücü hafta sonunun sonunda ciddi şekilde yorgun düştüğünü söylüyor. Sürekli yüksek stres altında yarışmak ise pist üzerindeki riskleri daha da artırıyor. MotoGP motosikletleri artık inanılmaz seviyede güçlü. Ama bu güç sürücüler için yeni problemler doğuruyor. Ride height sistemleri, gelişmiş elektronikler ve sert aerodinamik parçalar motosikletleri daha hızlı yapıyor. Fakat bazı sürücüler artık motosikletlerin doğal karakterini kaybettiğini düşünüyor. Özellikle viraj girişlerinde motosikletlerin davranışı çok sert hale geliyor. Küçük bir hata bile büyük kazalara dönüşebiliyor. Eskiden sürücüler motosikleti daha fazla hissedebiliyordu. Şimdi ise manyetik ve elektronik sistemlerle birlikte veriliyor birçok karar. Bu durum MotoGP'nin ruhunun değişmeye başladığı yönünde eleştirilere neden oluyor. Padok içinde bile bazı mühendisler mevcut sistemlerin fazla karmaşık hale geldiğini kabul ediyor. Son yıllarda kazaların şiddeti de dikkat çekici şekilde arttı. Bunun en büyük nedenlerinden biri motosikletlerin yere basma kuvvetinin yükselmesi. Aero parçaları sayesinde motosikletler virajlarda daha hızlı dönebiliyor.
Yalnızca bu durum, sürücüler üzerinde çok daha büyük fiziksel yük oluşturuyor. Özellikle hızlı yön değişimlerinde motosikletleri kontrol etmek, eskisinden çok daha zor hale geldi. Birçok sürücü artık yarış sonunda nefes almakta zorlandığını söylüyor. Üstelik hata anında, motosikletlerin toparlanması da çok güçleşti. Eskiden küçük kaymalar kurtarılabiliyordu. Şimdi ise motosiklet bir kez kontrolden çıktığında, kazanın önüne geçmek çoğu zaman imkansız hale geliyor. MotoGP'deki en büyük tartışmalardan biri de, güvenlik ile hız arasındaki denge. Organizasyon motosikletleri sürekli daha hızlı hale getiriyor. Takımlar da mühendislik savaşında sınırları zorlamaya devam ediyor. Sadece bazı eski sürücüler artık bu gelişimin tehlikeli bir noktaya ulaştığını düşünüyor. Çünkü pistler aynı kalırken motosikletler her yıl daha sert hale geliyor. Frenleme mesafeleri değişiyor. Viraj giriş hızları yükseliyor. Temas anlarında yaşanan kazalar çok daha sert oluyor. Özellikle sprint yarışlarında sürücüler ilk turdan itibaren büyük risk almak zorunda kalıyor. Bu durum bazı yarışları adeta hayatta kalma mücadelesine dönüştürüyor. Paddock'ta birçok kişi artık MotoGP'nin geleceğini tartışıyor. Bazıları aerodinamik parçaların sınırlandırılması gerektiğini savunuyor, bazıları ise sprint yarışlarının azaltılmasını istiyor. Michelin lastikleri konusunda da ciddi eleştiriler var. Çünkü sürücüler, motosikletlerin ön tarafına artık tam olarak güvenemediklerini söylüyor. Bu durum yarış stilini bile değiştirmeye başladı. Birçok sürücü doğrudan saldırmak yerine lastiği korumaya çalışıyor. Ancak yine de yarış temposu düşmüyor. Çünkü herkes limitte kalmak zorunda. Modern MotoGP'de bir saniyelik hata bile yarışın tamamen bitmesine neden olabiliyor. Ve bu baskı her geçen sezon daha da büyüyor. MotoGP bugün tarihin en hızlı dönemini yaşıyor olabilir. Ancak aynı zamanda en karmaşık ve en riskli dönemlerinden birine de girmiş durumda. Teknoloji motosikletleri inanılmaz seviyeye taşıdı. Fakat sürücüler artık yalnızca rakipleriyle yarışmıyor. Hava akışıyla, lastik sıcaklığıyla, elektronik sistemlerle ve fiziksel sınırlarıyla da mücadele ediyorlar. Paddock'ta yükselen korkunun nedeni tam olarak bu. Çünkü herkes motosikletlerin ne kadar hızlı geliştiğini görüyor. Ama aynı zamanda kontrolün yavaş yavaş kaybolduğunu da hissediyor. Belki de MotoGP hiç olmadığı kadar etkileyici hale geldi. Ama ilk kez bu kadar büyük bir hızın bedeli gerçekten korkutucu görünmeye başladı.